Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün YouTube'dan topladığım sorulara cevap vereceğim. Bu bir soru cevap videosu. Arkadaşlar videonun başında hemen söyleyeyim. Bir şekilde iletişim kurabilmemiz için YouTube kanalıma abone olmanız ve bildirimleri, yani şurada bir yerde bir o abone ol tıkladıktan sonra bir zil işareti çıkıyor. Zil işaretine de basmanız gerekiyor. O da bildirimleri açıyor. Ben yeni video yüklediğim zaman veya size toplu mesaj yolladığım zaman işte şöyle video yapayım, böyle video yapayım veya soru cevap videosu yapacağım, bana sorularınızı yazın gibilerinden bunlar size geliyor. Abone olmazsanız bunlar ve bildirimleri açmazsanız bunların hiçbiri gelmiyor. Evet arkadaşlar, videoya başlıyorum o zaman. Hocam, ciğerleri geliştirmek için tavsiyeler. Boks yapıyorum. Hızlı 6-7 round falan yoruluyorum. Nasıl geliştirebilirim? Vay! Aslan kardeşim, ben de geçen pazar boksa başladım. Tabii ki de yani daha böyle 6-7 round değil. Hani daha nasıl vuracağımı öğrenmeye çalışıyorum. Ama çok keyifliymiş gerçekten. Bir de yeni öğrenmek, bir şeyleri yeni öğrenmek böyle acayip keyif verdi. Dostum, bir kere şöyle bir şey tavsiye edeceğim sana. Mutlaka hayatına koşu koy. Ben şimdi çok fazla dövüş müsabakasına gittiğim için oradaki bütün büyük antrenörler, bütün büyük dövüşçülerin söylediği tek bir şey var. Koşmayan dövüşçü olamaz. Bir kere. Bu kesin. Yani koşmazsan hiçbir şey olamazsın. Rocky filmlerine bak. Rocky filmlerinde de adam atlet gibi koşuyor. Adam deli gibi koşuyor devamlı. Evet, koşulması gerekiyor. Bir de sana tavsiyem, deniz seviyesinde koşma. Yukarılarda, yükseklerde koşmaya başla. Koşmaya çalış. Mesela diyeceksin ki, mesela İstanbul'daysan ben deniz seviyesindeyim. Ben Caddebostan'dayım. Caddebostan'da koşma. Git yüksek bir yerde koş. Mesela git Sarıyer'de koş. Sarıyer yüksek, deniz seviyesine oldukça. Evet, basınçla alakalı olarak ciğerlerin daha da genişlemeye çalışacaktır. Daha çok oksijen almaya çalışacaktır. Sen yüksekte olduğun için, deniz seviyesinde olmadığın için ve sen deniz seviyesine indiğin anda kapasiten gerçekten roket yakıtı almış gibi artacaktır. Çünkü zaten ciğerlerin iyice genişlemiş vaziyette. Bak, bütün profesyonel sporcular off sezonda dağlara çıkarlar ve dağlarda antrenman yaparlar. Mesela Formula 1 sporcuları, dövüşçüler, bak hep dağlarda. Mesela ben ki baş pehlivanla konuşmuştum. Baş pehlivanla bir videom vardı. Orada diyordu, ben işte dağa gidiyorum. Dağda normal trekking yapıyorum. Sadece yürüyüş yapıyorum. Hani başka bir şey yapmıyorum. Niye yapıyorsun diyordum böyle bir şey. Ben zaten ağrım. Bu vücudu sen kaldırdığın zaman ciğerlerim iyice açılıyor artık hava almaya çalıştıkça. Ondan sonra deniz seviyesine indiğim zaman da kondisyonum ve performansım çok artıyor demişti. Evet, bu da doğru bir şey gerçekten. Dünyadaki bütün profesyonel sporcular buna benzer şeyler yapıyorlar. Yapmaman gereken bir şey söyleyeceğim sana. Bu satılan hani maskeler var ya, çok afilli duruyor, böyle 3 tane zımbırtısı var. Onu yapma. O maskeleri almayın. O gerizekalı şeyleri gerçekten almayın. Yani şimdi onu satanlar bana sövecekler ama almayın arkadaşlar. Çünkü o tip şeylerin kullanımı kalpte birçok probleme sebep oluyor. Uzun vadede. Hep böyle diyorlar. Bana diyorlar ki kullandık bir şey olmadı. Ya arkadaş, şu an kullandım bir şey olmadı. 5 sene sonra ne olacağını biliyor musun sen? Ya sonuçta senin bir ömrün var. İnsan ömrü ortalama böyle 70 sene diyelim. Sen niye 40'ında çat diye gideceksin? Böyle anlatacaklarım. Çok da uzatmayayım şimdi videoyu. Evet, barfix çekmenin kolay yolu demiş arkadaşım. Dostum, şöyle bir şey var. Direnç lastikleri var. O direnç lastiğini alıyorsun. Barfix demirine takıyorsun. Öbür ayağını da, öbür ucunu da kendi ayağına takıyorsun. Birincisi o şekilde. İkincisi de daha rahat çekmek istiyorsan bir kere ellerin reverse pozisyonda, yani avuç içlerin kendine bakar vaziyette ve ellerin omuz genişliğinde olsun. O şekilde çekmeye çalış. Daha rahat edersin. Daha rahat olur. Daha kolaydır o şekilde çekmek. Hem de daha sağlıklıdır omuz eklemi açısından da. Hani ilk başlarda kendini zorlaya sakatlama bir tarafını. O şekilde başlarsan eğer güçlendikçe zaman içerisinde zaten normal barfix'te çekebilecek hale gelirsin. Bu bir alışkanlık ve antrenman işidir. Evet, özet geçiyorum, çok uzun. Spor salonundaki kekolar konusunda ne düşünüyorsun? Bir çözüm bulabildin mi? Arkadaşlar, ben bir kere bu kekolar konusunda hakikaten çok müzdaribim ve yapacak bir şey bilmiyorum. Çünkü çok sabırlı bir insanım, fakat benim sabrım bittiği zaman da bende kötü film kopuyor. Ben bu yüzden bir zincir salondan atıldım. Yani birini kötü dövdüm gerçekten. Bu sebepten dolayı ve atıldım. Yani ben bilmiyorum bu kekolar konusunda. Bir kekoluk bir durum olduğu zaman inanın ki artık uyarmıyorum bile. Dönüyorum arkamı, gidiyorum. Çünkü sıkıntı yaşıyorum. Ya hakikaten artık kaç yaşıma da geldim. Ayıplanmak da istemiyorum. Böyle kavga gürültüyle de uğraşmak istemiyorum. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Gidip yapabilirsiniz. Yani böyle o salonun yönetimine şikayet edebilirsiniz. Deyin ki işte böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Yani zaten yaptıkları nasıl olsa yönetimin de hoşuna gitmeyecektir. Çünkü sizi rahatsız eden muhtemelen dumbbellları ortada bırakmasıdır ya da dumbbellları sert atmasıdır ya da böyle terli böyle vıcık vıcık o sehpalara havlusuz bir şeyler yapmasıdır. Yani sonuçta yönetimin hoşuna gitmeyecek şeyler sizin de hoşunuza gitmiyor. Ama bu kekolardan kurtulamıyoruz. Neden? Çünkü bu kekolun bir okulu vesairesi bir şeysi yok.
kekoları düzeltmek için. Bu aile terbiyesinden gelen bir şey. Bu arkadaşların da bilmiyorum anası babası nasıl bir terbiye vermiş bilemiyorum işte. Yani videolar da yaptık, anlattık da ama anlamayan anlamıyor işte. Her toplumda oluyor ya böyle birkaç tane öküz. Yani İsviçre'ye bile gitsen İsviçre'de bile birkaç tane İsviçreli öküz çıkıyor yani. Orada bile çıktıktan sonra bizim zaten memlekette biliyorsunuz yani diyecek bir şey yok. Arkadaş yani benim bir çözümüm yok bu konuda. Benim sana tavsiyem kimseyle işte laf dalaşına girmemen, bu tip böyle gereksiz polemiklere girmemen, gidip o salonun yönetimine veya salonun sahibine veya hocasına bir şeyine yetkili kişiye söylemen. Evet, başka bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Evet, spora nasıl başladın demiş. Dostum spora nasıl başladım diye bir dünya video var, hala niye soruyorsun bana? Ama şöyle bir, yani o videolarda anlatmadığım bir şeyi anlatayım. Ben şimdi çok yaramaz bir çocuktum. Yani düşün 40 yaşında hala böyle yerimde duramıyorum. 7 yaşındayken böyle bana usluluk duası falan ederdi böyle benim annemin babaannesi. Yani dolayısıyla ben bir şekilde durulayım diye beni devamlı işte yüzmeye, stopuna oraya buraya götürüyorlardı ama ben böyle artık gitmeyeceğim diye parçalıyordum kendimi. Çünkü sevmiyordum, üşüyordum, çok cılızdım. Ondan sonra öyle gide en son böyle artık kaderime boyun eğdim ve kendim gidip gelmeye başladım. Ve sonrasında işte böyle madalya, kupa, video çok uzun olduğundan bu videoyu hafta içerisinde parçalayıp bir sürü video halinde vereceğim bu soru cevap videosunu. Her gün bir video gelecek. Videoyu beğenmeyi, aklınızda bir şey varsa aşağıya yorum olarak yazmayı, abone değilseniz mutlaka abone olmayı ve de bildirimleriniz kapalıysa bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar, herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.